Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkürler. Hocam saç ekimini etik ve ilkeli bir şekilde yapan bir hekim olarak kimlere saç ekimi yapılamaz ya da şöyle değiştirerek sorayım soruyu. Bazı hastaları kabul etmiyorsunuz, onları tedaviyle yapıyorsunuz. Yani ekimi kabul etmiyorsunuz ama saç ekimine yönelik olarak tedavi yapıyorsunuz. Bu şekilde hasta çok daha mutlu oluyor. Bazı hastaları ise gerçekten yapılmaması gereken hasta grubuna koyup onlara diyorsunuz ki siz saç ekiminden fayda görmezsiniz. Ama bu kişiler inatla saç ekimi yaptırmak isterlerse ne yapıyorlar veya size yaptırmalılar başka bir yerde yaptırıyorlar. Bunlar neyle karşılaşıyorlar? Biraz bu detaylardan bahseder misiniz? Aslında bunu şöyle söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 10 tane başvuran hasta olarak düşünelim. Saç ekimi istemiyle kararını vermiş, size saç ektirecek. Hocam bana saç ektiğe gelen hastaların yaklaşık 6 ya da 7 tanesine saç ekebiliyoruz. Çünkü saç ekimini karar vermek için öncelikle hastanın buna ihtiyacı olması lazım. Hastanın saç ekimi yapacak yeteri kadar saçın olması lazım. Ve hastanın beklentisini karşılayabilecek düzeyde donör sahası, açık olanı kapatacak greftin olması lazım. Bunun yanında başvuran hastamızın mutlak hazırlık aşaması var. Bu hazırlık aşamasında hastanın bir takım tetkiklerini istiyoruz. Acaba dökülmesine sebep olan organik bir neden mi vardır? Örneğin bir hipotiroidisi vardır. Hipotiroidisi varsa ona saç ekmeyeceksiniz. Onu tedavi ettikten sonra onu bir endokrinologa göndereceksiniz. O tedavi edecek. Ondan sonra siz saç ekimi düşüneceksiniz. Örneğin bir ferritin düzeyi düşüklüğü var. Bu durumda geçici bir saç dökülmesidir. Siz bunu tedavi edebilirsiniz. B12 eksikliği vardır veya da çinko eksikliği vardır. Bu tip durumlarda siz o hastayı tedavi edebilirsiniz. Ona saç ekimine gerek kalmayabilir. Yani bu tip hastalardan yaklaşık 1-2 tane çıkıyor. Bunları saç ekimi değil, medikal tedaviyle tedavi ediyoruz. Bunun yanında bir de saç ekimi hiç yapmamamız gereken hastalar var. Nedir bunlar? Örneğin bir karaciğer fonksiyon testlerinde çok ciddi bir bozukluk vardır. 4 kat bir artış vardır. Yani protein metabolizmasında ciddi bir defekte. Bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceksiniz. Örneğin çok ağır, kontrol altında olmayan bir diyabeti vardır. Bunu saç ekimine kabul ederseniz yağlar iyileşmeyecektir, belirtileri tutmayacaktır. Bunları hiçbir şekilde kabul etmeyeceksiniz. Kemoterapi kullanmış son 3 yıl içinde ve tedavisi remisyona girmemiş bir kişi başvurmuştur size. Eğer bir saç ekerseniz tutmayacaktır, hasta gene mutsuz olacaktır. Ya da aktif bir deri hastalığı vardır. Bir liken planosu vardır. Liken planosu da saç ekimi kesinlikle kontraindikedir. Eğer ona saç ekimi yapacaksanız tutmayacak. Bir aktif bir alopecia areatası vardır. Saç ekimi ona yarar değil, zarar verecektir. Aktif alopecia areatasını artıracaktır. Yani her hasta saç ekimine uygun değildir. Saç ekimine karar vermek için hastayı çok iyi inceleyeceğiz, çok iyi muayene edeceğiz. Eğer ki ektiğimiz saç tutacaksa, ektiğimiz saç hastanın beklentisini karşılayacaksa, yapacağımız operasyon bizi de mutlu edecekse, sonuçta biz her ne kadar hekim de olsak bir sanat icra ediyoruz. Yaptığımız işi biz de sevmeliyiz, biz de beğenmeliyiz. Eğer bizim içimize sinecekse, biz onu beğeneceksek ve hastanın beklentisini karşılayacaksak bunu kabul edeceğiz. Yoksa saç ekimi ticari bir olay değildir. Saç ekimi bir hekimlik uygulamasıdır. Saç dediğimiz şey sadece estetik bir aksesuar değil. Bizi güneşten koruyor, bizi soğuktan koruyor. Şöyle düşünün ki yazın saçları olmayan bir insan sürekli saç telinin yanında yaşayacaktır. Yani doğru düzgün denize de gidemeyecektir. Yazın dışarıda gezemeyecektir. Ya da saçı olmayan insanlarda örneğin akut sinüzit daha fazladır. Hani saçın özelliği sadece estetik bir şey değil. Bizi gerçek anlamda sağlık içinde var olan bir şeydir. O yüzden kelliği bir estetik uygulama değil, bir sağlık uygulaması gibi göreceğiz. Ve bir hekim olarak saç ekimi isteyenizde bir hasta gibi bakıp, bir hasta gibi inceleyip, eğer ki her şey normalse yapacağımız operasyon hastayı da mutlu edecek, bizi de mutlu edecek ve 100 tane greft ekmişsek bunun 90-95'i tutacak ise biz bunu yapacağız sevgili hocam. Bu incelemeyi yapmadan hiçbir şekilde saç ekimi düşünmemeliyiz. Hocam zaten söylediğiniz şekilde olunca bu hekimlik faaliyeti diğer şekilde kuaförlük faaliyeti gibi oluyor. Bunu yaptıranlara da ben hani sadece sabırlar diliyorum. Yani ülkemizde çok fazla var. Yani çok rahatsız ve siz de rahatsız olmuşsunuz buna. Evet. Hasta arıyor sizi. Ya benim saçım uygun mu, değil mi, derim uygun mu, değil mi? Acaba yapılsa sonuç alacak mıyım, alamayacak mıyım, mutlu olacak mıyım? Hiç bunları sormadan direkt kaç para diye soran bir hasta grubu var. Aslında bu hasta grubunun
Yani bu saç ekimine bu şekilde bakan bir topluluğun var olmasının nedeni aslında Türkiye'de ehil olmayan, hekim olmayan bir takım insanların sanki bunu bir kuaför uygulaması, çok basit bir uygulamaymış gibi anlatmasından kaynaklanıyor. Aslında saç ekimi çok uzun süren, düşünün ki bir kalp ameliyatından daha uzun süren, Tabii. çok ciddi komplikasyonları olabilen bir uygulamadır ama ne yazık ki günümüzde bunu yapmaya ehliyeti ve liyakati olmayan insanların, cahil cesareti olan insanlar, hep öyle söylüyorum çünkü komplikasyonu bilmeyen insanlar, tıp mesleğini bilmeyen insanların yaptığı bir takım söylemler ve bir takım yaptığı reklamlar yüzünden artık insanlarımız yaptığımız bu saç ekimi uygulaması çok basit bir uygulamaymış gibi algılıyorlar ve kuaför uygulaması gibi ya da bir kıyafet almak gibi direkt kaç para diye soruyorlar. Bu çok kötü ve çok tehlikeli bir şey hocam. Evet. Peki hocam, bu saç ekimi kriterlerine uygun olan hastalarınız geldi size. Ameliyat zamanında belirlediniz. Ameliyat olacak ve tek seferde tamamen istediği görünüme kavuşabiliyor mu? Yoksa seanslara bölüyor musunuz bu uygulamayı? Şimdi aslında seans diye bir şey yok. Yani bu seans tabiri çok yanlış bir tabir. Yani düşün ki siz manava gittiniz bir şey alırken nasıl ifade? Bana diyorsun ki mesela 2 kasa ya 1 kasa elma mı ver diyorsun? Ya da 1 kilo 2 kilo elma mı ver diyorsun? Yani bir ölçüt yok. Bu seans dediğin bir ölçüt değil. Ben 1 saatte 2000 graft yaparım ama başkası 1 saatte 1000 graft yapar. Ben bir gün çalışırım 6000 graft yaparım. Birisi 24 saat çalışır 2000 graft yapamaz. Kime göre, neye göre? Aslında seans tabiri çok yanlış bir tabir. Yani gittim 2 seans yaptırdım. Gittim 3 seans, böyle bir şey yok. Bizim ölçütümüz graft aslında. Graft. Ölçüt birimi saç ekiminde graft'tir. Kaç hastamız geldi, baktık, inceledik. Öncelikle açık olan alanı kaç graftle kapatabiliriz? Ondan sonra bu grafti toplayabileceğimiz donör sahasında ya da vücudun başka bir yerinde bu kadar rezerv var mı? Bunları inceleyeceğiz. Ve hastanın kaç tane grafte ihtiyacı var? Biz 6-8 saatlik dilim içinde biz kaç tane yapabilecek güce, kuvvete, ehliyete, yeteneğe sahibiz? Bunlar hepsi bir araya gelecek. Tabii. Ve hastaya diyeceğiz ki senin örneğin 3000 grafte ihtiyacın var. Bunu yapacağız. Ama eğer ki biz 3000 graftlik ya da 5000 graftlik bir ameliyatı 6-8 saatlik bir dilim içinde yapamayacaksak o zaman bunu 2'ye böleceğiz. Diyeceğiz ki bir gün sonra bir daha yapacağız. Ya da 6 ay sonra bir daha yapacağız. Ya da 1 yıl sonra bir daha yapacağız gibi bölümlere ayıracağız. Ama bunu seans olarak değil, graft olarak belirleyeceğiz. Peki hocam mesela diyelim ki açıklığı çok fazla. Buradan arkaya kadar açıklığı var ama arkası da güçlü. Evet. Yani seans demeyelim. Diyelim ki 3000 grafte yapabiliyorsun 8 saat içerisinde ama hastanın 5000 ya da 6000 grafte ihtiyacı var. Evet. Bu tip durumlarda nasıl planlıyorsunuz? Şimdi bir defa hastanın 6000 grafte, 5000 grafte ihtiyacı var ve rezervinde 3000 grafte var. Ben bu hastayı kabul etmiyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kesin burada. Hayır, böyle bir şey yok. Sonuçta düşünün ki bir tablo yapıyorsun, bir resim yapıyorsun. Resmin orası eksik, burası eksik. Sanatçısın, bunu yapmak ister misiniz? Hayır. Öncelikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ama Hasta istiyorsa hocam ben seyrek de olsa istiyorum diyor. Hocam bunu yapmamaya çalışıyorum. Yani ama çok ısrar ederse başka yollara deniyor. O zaman diyorum ki sakalına bakıyorum, göğsüne bakıyorum, kasığına bakıyorum, kollar bacaklarına inceliyorum. Başka bir yerde o eksikliği tamamlayabilecek bir şey varsa hastaya şunu diyorum. Evet, saçını yapacağım ama lütfen 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra maddi durumun buna uygun olduğu zaman bunu lütfen tamamla diyorum. Çünkü eksik olduğunda ben mutsuz oluyorum. Ve şunu da çok iyi biliyorum, ben mutsuz olduğumda belki o an hasta mutlu olacaktır ama uzun vadede hasta mutsuz olacaktır. O yüzden en iyisi hiç yapmamak sevgili hocam. Peki hocam şu kaş ekimine birazcık girebilir miyiz? Yani kadınların çok istediği bir şey. Hele de geçmiş yıllarda biliyorsunuz bu dövmeler yaptılar, microbladingler yaptılar, işte tatüler yaptılar. Şimdi bütün bunlar siliyoruz hocam onları artık. Silme zamanı geldi onları artık. ve bunların her birisi hocam bu kaşları yok etti biliyorsunuz. Evet. Yanlış alım teknikleri, kaşı inceltme, sonrasında tabii kaştaki küsmeler. İster istemez kaşları dolgun şu anda insanlar istiyorlar. Evet. Ve bu hakikaten internette falan da görüyoruz, işte sosyal medyada. Kaş ekiminde nelere dikkat ediyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Şimdi kaş öncelikle estetik bir aksesuardan öte sonuçta gözü korumak için çok önemli bir bariyer. Evet. Yani düşünün ki aşırı terleyen birisinin kaşının olmadığını düşünün. 30 göz yaşayacağı komplikasyonlar bir düşünün. Çok ciddi anlamda komplikasyonlar yaşayacak gözler açısından. O yüzden kaşta sadece estetik bir aksesuar gibi bakmamak lazım. Yani o yapacağınız tatu olsun, yani ne olursa olsun kaş olmadığı için o bariyer görevini göremeyecek. Sadece insanlar size baktığında belki estetik açıdan güzel gözükebilirsiniz ama sağlık açısından hiçbir anlam ifade etmeyecek. Tam tersine var olan kaşlarınıza dahi zarar verebilir. O yüzden
En doğrusu benim kanaatim, bu sadece beni bağlar. Kaş ihtiyacı olan insanlara en doğru seçim kaş ekimi. Ama kaş ekimi çok kolay, öyle saç ekimi gibi basit bir uygulama değil. Çünkü kaşların cildimizdeki derinlikleri çok saç gibi daha derinde değil, biraz daha yüzeye ekilmesi lazım. Saçta kullandığımız ikili, üçlü grefler değil, kullanacağımız bütün grefler tekli olmak zorunda. Artık kaş ekimi yaparken onları saçta ektiğimiz gibi 40-45 derecelik açıyla değil, 15-20 derecelik açıyla ekmemiz lazım. Ve hep aynı yöne değil. Mesela merkezden yukarıya doğru çıkar ve onun bir kaş şekli var. O estetik kaş şeklini sağlayacak şekilde yapmak lazım. Abartmadan, yani tutup bir kaşa 250-300 greft değil, bir kaşa 100-150 arası bir greft, ikinci kaşa 100-150 arası bir greft koymak lazım. Ve genellikle hastalar operasyondan sonra memnun kalırlar. Ama bazı hastalar operasyondan sonra tekrar kaş ekimi isteyebiliyorlar, yoğunluk açısından isteyebiliyorlar. O nedenle bir seferde çok yoğun kaş ekimi yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Ama kaş ekimi kaşla ilgili bence yapılabilecek en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, kaşın sert olması, yani saçın sert olması, Evet. İkincisi çabuk beyazlaması, Kıvırcık olması. uzaması gibi handikaplara ne diyorsunuz? Hocam kıvırcık saçlara yapmıyorum mesela. Onu peşin söyleyeyim. Çünkü kıvırcık saçlarda yaptığım kaş ekimlerinde iyi sonuç almıyorum. Çok kalın saç teli olan insanlarda saçtan almıyorum. Şu ensemizdeki çok ince tüylerden seçerek alıyorum. Ve genellikle kaş ekimi sırasında ektiğim kaşları kanlanması çok yüksek olan derin bir saha değil, biraz daha yüzeye ekiyorum sevgili hocam. Hocam, bir gün programımızda mutlaka özellikle kaş üzerine konuşalım. Bütün program kaş konuşalım. Tamam, olur sevgili Çok hocam. teknik detaylar bu bahsettiğiniz gerçekten. Bunu yaptırmak isteyen insanlar belki de bunu izlemeliler. Kimse o zaman belki de bu dövmelerden, bu tatuajlardan kaçacaklar. Çünkü onlar hakikaten kaşa ciddi anlamda zarar veriyor bence. Doğru hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz Fatih Bey. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kalmış olduğumuz yerden tüm hızla devam ediyor.